Merhaba arkadaşlar, ben Yanlış Taşkın. Bugün sizlerle birlikte Burdur Çavdur'da inşa edilecek yeni bir hastanenin temel kazısı metrajını inceleyeceğiz. Bu videoyu bir seri haline getirmek istiyorum. Çünkü yaptığım araştırmaya göre YouTube'da bir hastanenin A'dan Z'ye metrajlarının olduğu bir video serisi yok. Bu serinin sayesinde bir projenin sıfırdan tüm metrajlarını nasıl çıkaracağınızı öğrenebilirsiniz. Videodaki sonuçlarla karşılaştırabilir veya kendinizi eksik gördüğünüz bir alan varsa videoyu izleyerek metrajınızı yapabilirsiniz. Bu tarz faydalı videoların devam edebilmesi için destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Peki, temel kasım metrajı nasıl yapılır? İzleyelim ve görelim. Give it to me like Projemiz bu. Burada hemen statiğe geliyoruz. Kazı metrajı yapacağız. Temel kazı koduna bakacağız. Üst kodlarına bakacağız. Buna göre bir kazı metrajı çıkaracağız. Bunun için gerekli olan şeyler neler? Bunlara bir bakalım. Evet. Temelimize geldik. Burada bina hizası, çalışma payı hizası ve kazı üst sınırı var. Evet. Kazı alt kodumuz -5.75. Burada baktığımız zaman 1'e 2 oranımız var kazı için. Alt kısımda temeli görüyorsunuz. Evet. Burada tabi temelin altında bir grobeton koruma betonu gözükmüyor. Kazı alt kodumuz -5.75. Buraya baktığımızda bir asansörün kazısı görünmüyor. Burada 2 tane asansörümüz var. -6.40 kodunda hatta betonu var. Dolayısıyla burada 2 tane daha düşükte bir kazı yapılması gereken alan var. Normal radyemiz 70 santimlikmiş. -5.25 radyenin üst kodu, -5.95 radyenin alt kodu. Burada şu anda bir yanlışlık olmalı çünkü kazı alt kodu -5.75 diyor. Burada da -5.95 temel alt kodu olarak karşımıza çıkıyor. Sanırım burası -5.75 belirlendikten sonra bu kısım revize olmuş. Radye 50 santimden 70 santime çıkmış olabilir. Bundan dolayı kazı kodunu değiştirmemiz gerekiyor bizim. -5.95 bizim temel alt kodumuz. Bunun altında membran ya da herhangi bir yalıtım malzemesi hangisi ise detaylarına bakarız. Bir 5 santimlik koruma betonu. Onun da altına 10 santimlik grobeton olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim kazı alt kodumuz -5.95 artı 15 santimden -6.10 oluyor. Bu asansörün olduğu kısımlarsa -6.40 temel üst kodu diye düşünüyorum. Tabii ki bir kesit yakalamak lazım. -6.40 burada radyo 70 santim, burada da 70 santim olarak kabul edelim. Başka bir kesit bulamazsak böyle yapacağız. Burası radyonun üst kodu olarak düşünüyoruz. -6.40 70 daha -7.10 ve onun da altında grobeton ve koruma betonu olacaktır. Dolayısıyla -7.25'te de burayı konuşlandıracağız. Evet, şu anda ne yapmamız gerekiyor bizim kazı metrajını bulmak için? Burada kazı üst sınırımız var. Burada kazı alt sınırımız var. Çalışma payı hizası kazı alt sınırıdır. Bu kazı üst sınırındaki alan ile çalışma payı hizasındaki alanı toplayıp ikiye bölmek. Dolayısıyla biz dik yamuğun alanını bulmuş olacağız. Yüksekliğini de belirlerken kazı alt kotu ve kazı üst kotuna göre yapacağız. Dolayısıyla bizim ilk önce şu kazı üst sınırındaki alanımızı bulmamız gerekiyor. Burası 2090.30'muş. Artı diyeceğiz. Çalışma payı hizasındaki alanımızı bulalım. Burası da 1543.47'ymiş. 1543.47. Bu ikisini topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Bizim ortalama alanımız yani dik yamuğun alt ve üst kısmın tam ortasından geçen alan 1816.89'muş. Biz bunu yükseklikle çarptığımız zaman
buradaki kazının komple hacmini bulacağız. Bu arada yüksekliği de şöyle yapabiliriz. Buradaki eksi 5.95 artı 15'ten eksi 6.10 demiştik kazı alt kotuna. Üst kotta 0.0'dı. Biz direkt 6 metre 10 santimle bunu çarpabiliriz. Ama çarptığımız zaman kazı metrajımız eksik olacaktır. Şu şekilde 11.083 metreküp buradan kazı geldi. Burası temel kazısı. Hatta yazalım 0,0 kotu ile eksi 6-10 kotu arası. Evet, 11.083 metreküp bir kazımız var. Ama bunun içinde asansörlerin kazıları hesaplanmamış durumda. Dolayısıyla buradaki iki tane asansörümüzü açacağımız yer çok önemli. Baktığımız zaman şurada bir temel hizamız var. Şurada da bir temel hizamız var. İki temel hizası arasına bir bakalım. Yaklaşık 2 metre 40 santim. Burada çalışma paylarıyla sanırım şu ikisinin arasındaki yer komple kazılmak zorunda. Yani çünkü ister istemez dibinde çok küçük bir alan bırakılmaz. Bunun da şevli kazılacağını düşünüyoruz. Çünkü şurada 1'e 2 oranı vardı. Evet. Şurada 1'e 2 oranı vardı. Bundan dolayı biz şöyle yapalım. Temel kazısına bir 10 santim bir 10 santim offset yapalım. Bu 10 santim bizim şuradaki çalışma payı hizamız. Ve buna kazı üst sınırını ekleyelim. Kazı üst sınırı da 2.80 olarak gözüküyor. Tabii ki burada çok fazla bir yükseklik olmayacağı için buradaki kazı üst sınırımız buradaki kazı üst sınırımızdan daha düşük olacak. Bunu da hesaplamak için kota bakıyoruz. Eksi 6.40. Buradaki kota bakıyoruz. Eksi 6.10. Eksi 6.40 artı 70. Eksi 7.10. Artı 15 santim daha. Eksi 7.25 buranın alt kotu. Eksi 6.10. Bu arada bunları yazalım. Kafamız karışmasın. Buranın kazı alt kotu eksi 6.10. Şuranın kazı alt kotu ise eksi 6.40 70 daha eksi 7.10 15 daha eksi 7.25. Evet, eksi 7.25 ile eksi 6.10 arasında 110 santimlik bir kod farkı var. Burada 1'e 2 oranı vardı. 110 santim yükseklik kısmı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bizim 1'e 2 oranından 110 bölü 2'den 55 santimlik bir çalışma payı yapmamız yeterli. Evet, şu anda burası bizim aynı şuradaki gibi kazı üst sınırımız. Biz burada kazı üst sınırını koyacağız. Kazı alt sınırımız da burası olacak. Daha doğrusu burada bir 10 santim çalışma payı koymamışız. Hemen onu da koyalım. Unutmayalım. Bundan sonra 55 santim yapacağız. Dolayısıyla bu asansörler aynı hizada olduğu için bunlar aynı seviyeye gelecektir. Yani şu arasında yaklaşık olarak sanırım 1 metrelik bir mesafe kaldı. 1.10. Hani burada bu toprağı durdurduğumuzu düşünelim. Zeminin sıkışmış olduğunu düşünerek. Buradaki kazı metrajını hesaplarken de aynı şekilde yukarıdaki temelde yaptığımız için asansör temellerinde de aynı şeyi yapacağız. Burada 31.59 metrekare dış. Yine aynı şekilde 31.59 artı içerideki metrajımıza bakıyoruz. 20.43 20.43 20.43
Buradan yine ortalama alanımızı bulmuş olduk. Buranın da yüksekliği şu şekilde hesaplayacağız. Zaten biz eksi 6-10 kotuna kadar tüm temel kazılarını hesapladık. Biz asansörün alt kotundan eksi 6-10 kotuna kadar olan kısmı da hesaplarsak iki asansör için bizim temel kazı hesaplamamız bitmiş olacak. Dolayısıyla eksi 7,25 eksi 6,10 diyerek buradaki 115 santimlik yüksekliği bulmuş oluyoruz. Burada formül hatası var. Şu şekilde formülümüzü çektik. Hepsini çarpmak gerekiyor. Evet, şu anda diğer asansörde bununla aynı mı diye bakıyoruz. 30-42 alan ve bu alanda 19-48 aynı değilmiş. 30-42, 42 ve 19-48. Şunu kopyalayalım aynı şekilde. 30, 42, 19, 48. Buranın da kodu aynı olacak. Yani arada çok fazla bir fark yok ama olsun. En azından hesaplamış olalım. Dolayısıyla bizim şu anda hem temel kazımızın hem de asansör kazılarımızın tüm kazı metrajı bitmiş oldu. 11.141.60 metreküp.